geleceğin yakıtı Türkiye'de bulunuyor. Nükleer enerjinin geleceği Türkiye'de bulunan yakıtta saklı bulunuyor. Toryumu nükleer yakıt olarak kullanmaya imkan sağlayacak bu teknoloji Türk kamuoyunun gündemine nasıl gelmişti? 2007'de elin bir uçak kazasında kaybettiğimiz Profesör Doktor Engin Arık'ın 2002'de basına verdiği söyleşiyle toryum gündem olmuştu. Uçak kazası tüm Türkiye'de üzüntüyle karşılanmış ve şaibeli bulunmuştu. Kafamızda bu kazayla ilgili soru işaretleri bulunmakta. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen ülkelerden her türlü kalleş saldırı beklenebilir. Bu konularda daha tedbirli ve gayretli olmamız gerekiyor. O uçak düşürülmeseydi, Türkiye bugün CERN'de asil üye olurdu. Türkiye toryum yarışında dünyada liderler arasında olurdu, Türk Hızlandırıcı Kompleksi ve Türk Bilim Kenti kurulurdu. Uçakla ilgili sabotaj iddiaları hep dillendirilse de bu teoriler kanıtlarla desteklenemedi. Kazayla ilgili hazırlanan resmi raporda da uçağın düşme nedeni pilotaj hatası olarak kayıtlara geçti. Isparta'da 30 Kasım 2007 tarihinde Süleyman Demirel Havalimanı'na inişe geçtiği sırada Türbetepe'de düşen Atlasjet'in İstanbul-Isparta seferini yapan World Focus'tan kiralanan yolcu uçağında 7'si mürettebat, 57 kişi yaşamını yitirdi. Bilim insanlarının da hayatını kaybettiği uçağın %99 oranla düşürüldüğü iddia ediliyor. Kaybettiğimiz 6 bilim insanı da Türkiye için çok önemli bir proje için çalışıyorlardı. Bu bilginler Türkiye'nin iç ve dış borçlarını defalarca ödeyeceği düşünülen toryum madeni üzerinde çalışıyorlardı. Isparta'da bugüne kadar meydana gelmiş tek uçak kazası bu. Bilginlerimizin sunacakları bildiri ile ilgili kayıtlar, şahsi notlar ortada yok. Bilgisayarları, çantaları kayıp. Böyle önemli bir bilgi üzerinde çalışan bilginlerin kayıtlarına acaba ne oldu? Ülkemizi ilgilendiren bu bilgiler ortada yok. Bu bilgiler hemen olay yerine gelen uçak firmasının adamları tarafından toplanıp götürüldü. Toryum nedir? Toryum, geleceğin enerji kaynağıdır. Yeni nesil nükleer santrallerin en temiz yakıtıdır. Çin ve Amerika, toryumlu nükleer santral planlarını tamamlamıştır. Merhum Arık, Türkiye'nin sahip olduğu düşünülen toryum rezervinin enerji üretimi açısından 120 trilyon dolarlık petrole eşit olduğunu söylemişti. 120 trilyon dolar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin 2007 yılı milli gelirinin tam 12 katına eşdeğer. Toryum, Türkiye'deki enerji sorununu tamamen çözecek bir elementtir. Çünkü Türkiye kendine ebediyen yetecek bir toryum rezervine sahip. Dünya toryum rezervi toplam 1.780.000 tondur. 790.000 ton toryum Türkiye'de bulunuyor. Siz bu şaibeli kazayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Toryum kullanan reaktörün uranyum kullanan reaktörlere göre çok daha az miktarda radyoaktif atık oluşturduğu belirlendi. Toryumdan enerji elde edilebilecek CERN'de yapılmış deneyler gizliliğini korumaktadır. Toryum gelecekte uzay istasyonlarında enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Ay ve Mars'ta bol miktarda toryum bulunmaktadır. Isparta uçağında hayatını kaybeden bilim insanlarımızın hızlandırıcılar konusunda çalışmalar yaptığı ve bu maksatla Isparta'ya gitmekte oldukları gerçeğini devamlı göz önünde tutmalıyız. Hayatını kaybeden kıymetli bilim insanlarımızın ülkemizde hızlandırıcı projesini başlatmak için bir araya gelmeleri, şüpheli bir uçak kazasında kaybedilmesi akıllarda soru işareti bıraktı. Onların başlatacakları araştırmalar gelecek nesillerde sonuç vermesine bir engelleme özelliği kayda geçmiştir. Toryumdan atom bombası yapmak mümkün. Toryum kullanan nükleer reaktörlerin atom bombası üretmesi için uygun olduğu belirtilmektedir. Bir caydırıcı güç olarak atom bombasına ihtiyaç duyabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş döneminde plütonyum reaktörlerinde toryumdan 2 ton uranyum-233 üretti. 1955'te bunu plütonyum ile birlikte nükleer denemede kullandı. Yani Amerika Birleşik Devletleri atom bombası denemesi yaptı. 1998'de Hindistan küçük bir cihazda uranyum-233 ihtiva eden nükleer bombayı patlattı.
Toryum 2030'lu yıllarda dünyada güvenle kullanılan bir enerji kaynağı olacaktır. Türkiye'deki toryum rezervinin ülkemizin enerji ihtiyacını yüzyıllar boyunca karşılayacak miktarda olduğu unutulmamalıdır. Türkiye'nin rezerv bakımından dünyada ikinci sırada olduğu toryum, yeşil nükleer enerji kaynağı olarak gösterildi. Akkuyu ve Sinop'taki nükleer santrallerde kullanılacak yakıtta dışa bağımlılığın söz konusu olduğu belirtilmişti. Sinop ve yeni kurulacak diğer santrallerde toryum yakıt kullanımı öneriliyor. Uranyum ve plütonyum atomlarının çekirdeklerinin parçalanması sonucu elde edilen nükleer güç, günümüzde çeşitli ülkelerde, insanoğlu için kontrol edilebilir enerji üretilmesinde önemli katkılarda bulunmaktadır. Uranyum gibi, toryum da bir nükleer yakıt hammaddesidir. Dünyanın artan enerji ihtiyacını karşılamak için geleneksel nükleer reaktörlere alternatif olarak geliştirilen bu teknoloji özellikle son yıllarda büyük aşama kaydetti. Son yıllarda toryum yakıtlı nükleer santrallerle ilgili bir canlanma söz konusu. Özellikle zengin toryum rezervlerine sahip ülkelerin, toryumun endüstriyel ölçekte kullanımına yönelmesi bekleniyor. Bu konudaki uzmanlar toryumun Türkiye'nin enerji bağımsızlığı açısından da önemli olabileceğini söylüyor. Türkiye'nin cari açığının en önemli iki nedenini enerji kaynakları ve ileri teknoloji ürünlerin ithalatı olduğunu biliyoruz. Bilim adamlarına göre, Türkiye toryum sayesinde kendi yakıtını kullanarak enerji üretebilir. Türkiye'nin kurulu gücünü yüksek tüketim düzeyine ulaştırmak için 200-250 gigawatt arasında güç kaynağı kurmak gerekiyor. Bunun yarısı toryumdan olsa, dışa olan bağımlılık yarı yarıya düşüyor. Daha güvenli bir nükleer enerji alternatifi olabileceği belirtiliyor. Bu Türkiye açısından da çok önemli çünkü ülkemiz toryum rezervinde dünyada ikinci sırada bulunuyoruz. Eskişehir'deki rezervler bilindiğinden daha çok. Eskişehir'deki bilinen rezervler 1000 yıl boyunca Türkiye'nin elektrik enerjisini karşılayabilir. Uranyumla kıyaslandığında, toryum, uranyum karışık yakıtların daha az plütonyum ve uzun ömürlü nükleer atık üretiyor. Bu yakıtların yüksek yanma oranında çalışabiliyor. Bu özellik yakıtın reaktörde kalma süresini uzatıyor. Aynı zamanda yakıtın yeniden yükleme periyodunu uzatarak tesisin kapasite faktörünün artmasına sebep oluyor. Ülkemizdeki yüksek toryum rezervleri göz önüne alınırsa, bu alandaki teknolojilere yönelmemiz enerji alanında dışa bağımlılığı büyük ölçüde azaltacak. Son yıllarda toryumun nükleer yakıt olarak kullanımı ile ilgili çalışmalar hız kazandı. Birçok ülkeyle uluslararası işbirliği de bu konuda oluşturuldu. Siz neler düşünüyorsunuz? Türkiye'nin kurtarıcısı toryum olabilir mi? Bu konuda neler yapılmalıdır? Yorumlarınızı bize yazın. Kanalımıza abone olarak içeriklerimize ilk siz ulaşabilirsiniz. Ulaştırma Bakanlığı, Avrupa'yı Kafkaslara, Orta Doğu'ya ve Orta Asya'ya bağlayan bir köprü konumunda olan Türkiye'de batıdan doğuya kesintisiz bir hızlı tren ağını hedefliyor. Siz yeni hızlı tren hatları için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin lojistik merkez üssü olmasından memnun musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Yerli ve milli projeler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada, benimle birlikte olmak için kanalıma abone olabilirsin.